Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda gri marka fantastik vantilatörün kutu açılışını ve tanıtımını yapmaya çalışacağım. Kutumuz bu şekilde. Kutuyu açtım. Kutunun içinden çıkan malzemelerimizi gösterelim. Poşetimizde bir adet vida var. Tornavida, çevirme anahtarı, 2 tane kutu koymuşlar. Kumandası bu şekilde. Basit bir kumanda, şöyle poşetinden çıkaralım. Şu şekilde bir kumandası var. Bir tane küçük pille çalışıyor. Şu adaptörü. Evet. Adaptörünü çıkardım kutusundan. Girişi şu şekilde adaptörünün. Değerleri de bakalım şöyle. Umarım görebiliyorsunuzdur. Yine açıklamalara yazarım ama değerleri şöyle uzaktan tutayım. Evet. Kutumuza tekrar dönelim. Evet, bir adet tabanımız. Taban bayağı ağır arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Tabanın alt kısmı hiçbir şekilde kaydırmaz yapmışlar. İçinde de metal parça var ki ağırlığı var, çünkü bayağı bir yerinden oynamaz. Diğerinde tek parça yapmışlar. Çıkarayım, devam ediyorum. Evet, şu an çıkardım arkadaşlar. 2 parça tabanı ve bu var. Direkt montajını yapacağız. En büyük fan çapı bu modelde arkadaşlar. Bu tip vantilatörlerin içinde en büyük fan çapı bundaydı. Şöyle arkasını da gösterelim. Çok şık duruyor zaten. Metalik yapmışlar. Şimdi tam ölçüsünü de ölçüp size göstereyim. Merak edenler için ölçüsü yani 30 santim desek yeri. Evet. Komple dışı 30 santim. Pervane kısmına gelsek de şu pervanenin ucu olsa, yani şuraya gelse 22-23 kadar arkadaşlar pervane çapı. Dıştan dışa ölçüsü 30. Direkt sadece pervanenin ölçüsü de 22 veya 23 civarı. Bilginiz olsun. Zaten 1, 2, 3, 4, 5. 5 kanat var. Şu an yanlış görmediysem. 5 kanatlı bir pervane tasarım var. Burada dijital ekranı var. Şu üst kısımda dokunmatik panel. Zaten kumandası da var. Bu gri markası bir Çin markası ama hani Xiaomi gibi düşün, yani Çin'in iyi bir markası yani. Son yıllarda adından da bayağı söz ettiriyor. Dediğim gibi en büyük fan çapı bunda. Şimdi montajını yapıp çalıştıracağım. Şu an ters çevirdim. Montaj işleminde yani şu plakayı buraya oturtacağız. Ardından pulumuz ve vidamız var. Bununla yani şu yuvaya sabitlenecek. Montajı bu kadar. Tabanı oturtturup arka taraftan pulu ve vidayı sabitliyoruz. Şu an montajını tamamladım arkadaşlar. Pulumuz ve vidamız burada iyice sıktım ve sabitlendi. Şu kısımda da boy ayar yeri arkadaşlar. Yani bunu gevşetip şuradan demiri, şimdi tam ölçüsünü söyleyeceğim size. Hemen ters çevirip ölçülerini söyleyeyim size. Şu an tam kapalı boya arkadaşlar. 102 santim falan sanırsam. Yani verilen kutudaki değerler doğru zaten. Şimdi de tam uzatayım, bakalım ne kadar uzayacak. Evet, boyunu uzattım gördüğünüz gibi alttan. Arka taraftan da sıkıştırdım. Şu anki boy ölçüsü yani 116 civarı sanırsam, tam göremiyorum açıdan da. O civarlara geliyor. Şöyle tam düz tutmaya çalışıyorum. Yine olmadı video açıklamalarında tam ölçüleri de veririm. Bu şekilde duruyor. Şu üst tarafında dokunmatik paneli var. İster buradan ister uygulamasından. Uygulama var diye biliyorum ama tam emin değilim. Yine bir bakayım uygulamada var mı diye. Kumandası zaten basit bir kumandası var. Sağa sola yönlendirme, yukarı aşağı dön. Çünkü 360 derece dönme şeyi var. Hem sağa sola salınım yapıyor hem yukarı aşağı salınım yapıyor. Burada kapatma, zaman ayarı, fan hızlarını arttırma, azaltma. Burada da mod seçim var. Yukarıdan da yapabilirsiniz gene bu seçimleri. Şimdi çalıştırıp bir test edelim.
Şöyle yine arkayı da göstereyim. O küçük tornavida da şu kısım içine temizlik yapacağımız zaman burayı açmak için küçük tornavida. Şöyle göstereyim onu da. Bu tornavida da çıkmıştı kutudan. Bu da bunun için. Şimdi çalıştırma zamanı. Kılavuzdan enerji değerlerini de göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar modeli çalışma gerilimi 24 watt demiş. 36 watt gücü var. Ses seviyesi 67 desibel ama en yüksek 8. kademede 67 desibel. Bilginiz olsun. En düşükte galiba 23 ya da 25'ten başlaması lazımdı. Burada da diğer değerleri koymuşlar. Bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar videoyu durdurup bakabilir bunlara da. Tam model bilgisi de bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Fantasy vantilatör, aşağıda model numarası. Yine yapmıştık. Şimdi fişini de taktım çalıştırmak için. Bakın fişi de arkada, şurada girişi. Yuvarlak girişimiz burada. Arka tarafında. Onu takalım yerine. Şu an arka tarafa taktık fişini. Duruşu bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kumandamızı da aldık. Pillerimizi taktık. Açma tuşuna basalım. Şu an 1. kademede. Birinci kademede bile gayet yakında durursanız gayet iyi üflüyor. 2'ye artıralım. Hatta ben klima çalışıyor. Klimanın da sesini kapatayım. Hem sesi test etmiş oluruz. Şu an klimayı da kapattım arkadaşlar. 2. kademede böyle. 3'e alalım. Yani 3'te bile üfleyişi bayağı iyi. Yani videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ses falan böyle rahatsız edici bir şey çıkmıyor yani. Zaten düşük desibelli. 4 yaptık. Zaten otururken, televizyon izlerken falan duymazsınız. Eğer yatak odasında uyurken falan kullanacaksanız da zaten yani düşük modda çalıştırmanız lazım. Yüksek mod rahatsız eder. 5. moda aldım. 5'ten sonra ses biraz duyulmaya başladı. Ama dediğim gibi televizyon izlerken hiçbir şey duymazsınız. Daha önceki kullandığım vantilatörlerden de biliyorum. Ya da klimanız bile sessiz çalışırsa bile televizyonda bir şey izlerken veya biriyle konuşurken oturduğunuz yerde kesinlikle o ses sizi rahatsız etmez. 6. kademe. Üfleme de gayet iyi artıyor arkadaşlar. 7. Şu an 8'e getirdim. Üflemesi çok iyi. Yani uzaklaşayım şöyle biraz. Yani bir herhalde 9-10 metreye kadar üflüyor. Öyle söyleyeyim size. 8 tane kademe vardı. Şu modlara bakalım. Şu an uyku moduna geçti ama herhalde yavaşça otomatik olarak. Bir daha basalım. Tabii bir ayar yapıyor, tam anlamadım. Bir bakacağım kulağım burasından. Evet, şu an otomatik ayarda. Kendi direkt 5'e aldı. Şu an direkt sağ yukarı aşağı sağa sola dönme modunu aldı. Şöyle yukarıda bir dokunmatiklerini de deneyelim. Bakın yukarıda da şu an salınım yaptığını gösteriyor. 120 derece sağ sol yukarı aşağı ve otomatikte çalıştığını gösteriyor 8. kademede. Daha önce dediğim gibi bu en çapı en çok olan, yani çap değeri yüksek olan vantilatör bu arkadaşlar, bilginiz olsun. Ve görünüş falan da gayet güzel, oturaklı. Şöyle teknik koltuğa göre bakarsanız duruşunu görürsünüz. Dediğim gibi dış çevre neredeyse 30 santimdi. Ve üflemesi falan gayet iyi. Hani klima varken ne gerek var diyebilirsiniz ama klimanın havasını dağıtmakta da çok iyi. Benim klimamın odadaki konumu tam istediğim gibi değil. Ama mecburen oraya takılması gerekiyordu. Oraya taktım. Bununla da ekstra destekleyeceğim. Çok fazla alternatif var ama hani iyi bir şey olsun, uzun ömürlü, evliya olsun diyorsanız böyle bir şey almanızı tavsiye ederim. Açıklamalara link de koyacağım. Bazı satıcılarda fiyatlar değişiyor. Ona göre linkleri koyarım.
Yani en uygun fiyat neredeyse, bir de en çok taksit nerede yapılıyorsa oradan almanızı tavsiye ederim. Durdurdum. Buradan dediğim dokunmatik tuş yok. Gayet güzel arkadaşlar. Şunu yeşile bakalım. Herhalde mod değiştirince. Mod değiştikten sonra 1, 2 böyle değişiyor. Şuradan mod. Gece modu, otomatik mod. Bu otomatik dönme, bakayım bir daha şöyle. Bu 5'e alıyor direkt. 90 derece salınım yapıyor. Herhalde ayar yapmışlar öyle. Ama bir daha basarsan bu sefer 120 dereceye sağa sola dönmeyi alıyor ve 8. kademeye getiriyor. Metalik görünümlü, yani güzel bir premium üründen yapmışlar. Güzel bir ürün. Önde dijital ekran, yukarıda dokunmatiği var, kumandası var. Yani görüntüsü herkese hayran bıraktıracak bir görüntüde yapmışlar. Dediğim gibi Çinli bir firmanın ama premium ürünler üreten bir firmanın ürünü. Gri'nin klimaları da var. Onlar da çok tutuluyor. Merak edenler için umarım faydalı bir video olmuştur. Sormak istedikleriniz olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Rüzgar gücü falan çok iyi. Fanın dediğim gibi en büyük çap bunda. Ürün gayet güzel çalışıyor. Ben kişisel olarak tavsiye ederim almanızı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız da tekrardan teşekkür ederim. Hoşça kalın.